Hepiniz hoş geldiniz. Afişi ve başlığı gördüğünüzde sanıyorum çoğunuz şaşırdınız. Ya Talha Uğurlel tarihçi, sanat tarihçi anladık da hani tarihi dizileri, filmleri bizim için yorumluyor. Gerçeği şöyle, gerçek olmayan kısmı böyle diyor da bu La Casa de Papel nereden çıktı diyebilirsiniz. Valla bir şeyin içinde tarih ve sanat tarihi varsa biz varız. Yoksa biz yokuz. Bundan dolayı La Casa de Papel'i izledim. Baştan sona izledim. Bütün sezonlarını izledim. Deli gibi beklemedim. Ama nihayetinde orada profesör denilen bir kişinin zekası filmi, diziyi zaten basit bir banka soygun dizisi olmaktan çıkarıyordu. O zekayı sevdiğim için takip ettim. Özellikle son sezon herkes tarafından heyecanla beklendi. Çünkü şimdi bu adamlar önceki sezonlarda zaten büyük soygunlar yaptılar. En son büyük bir soygun planlandı. İspanya Merkez Bankası'ndaki devletin bütün ekonomisinin güvencesi olan 90 ton altın külçeyi çalma. Tabi insan merak ediyor. Yani üst üste yığıldığı zaman bir ev büyüklüğünde olan devasa altın külçelerini devletin Merkez Bankası'ndan nasıl dışarı çıkaracaksın? Artı onu dışarı çıkardın diyelim. Sen sağ salim nasıl dışarı çıkacaksın? Ve bu altınlara nasıl kavuşacaksın? Tabi bunlar hep insanların merak ettiği şeylerdi diziyi izlerken. Tamam girdiler ama sağlam çıkabilecekler mi? Girdiler ama o altınlarla çıkabilecekler mi? Nihayetinde karşılarında koskoca bir İspanya devleti, İspanya ordusu ve İspanya emniyet güçleri ve istihbarat teşkilatı var. İşte merak uyandıran bu mücadelede koca bir devlet ve zeka dolu bir adam. Her şeyi planlayan. Hani bir insan A planı, B planı, C planı yapar da Z planı yapmaz. Bu adam Z planı da yapıyor. İşte o yönüyle zaten dizi bütün dünyada bu kadar ilgi çekti. Farklı devletler, toplumlar ve diller bu diziyi takip ettiler. Son bölümdü. Yani son sezon 5 bölüm olarak yayınlandı. Zaten Trend Topik'te hemen birinci sıraya çıktı. Ben de yüzlerce yorum okudum. Daha izlememişken ve oturdum kendim de izledim. 5. bölümün ortalarına kadar La Casa de Papel ile alakalı bir YouTube videosu yapma gibi bir hedefim, planım yoktu. Sadece izlemekti. Ama dizinin son sezonunun son bölümünün son dakikalarında öyle bir cümle geçti. O cümle dolayısıyla bugün size bu videoyu hazırlama kararı aldım. Çünkü o cümle beni direkt 16. yüzyıla götürdü. Kanuni Sultan Süleyman ve onun bir numaralı hasmı bütün bir Avrupa'yı tek çatı altında toplayan Kutsal Roma Germen İmparatoru, aynı zamanda Napoli Kralı, aynı zamanda İspanya Kralı, aynı zamanda İtalya coğrafyasının kralı Şarlken ve oğlu 2. Filipe. Çok şaşıracaksınız. Genel bir giriş yaptık. Hemen hazırsanız ve merakla beklediğinizi tahmin ediyorum. Konuya geçelim. Şimdi diziyi izlemeyenler için dizinin içeriğiyle alakalı çok bilgi vermeden dikkat ederek konuları izah etmeye çalışacağım. Çok etkilendiğim bir de sahne oldu. Ona da değinmek istiyorum. Bankada, İspanya Merkez Bankası'nda soygunu gerçekleştirenler yakalandılar. Ve onlar yakalanınca bu işin, hareketin lideri profesör dedi ki benim adamlarım yakalandı. Ben dışarıda özgür olamam. Ben de yanlarına gidiyorum dedi. Ve girdi içeri. Müthiş bir hareketti. Videonun sonunda bu konuyu da değerlendireceğim. Tarihte toplu hareket ettiği insanlarla bir hareket eden liderler meselesi. Bu çok önemli bir konu. Ama videoyu asıl hazırlama sebebim bu değil. Asıl sebep orada geçen cümle. Profesör içeri girdi, teslim oldu. Oradaki soygunu bitirmek için İspanya devleti adına hareket eden istihbaratın başına bir albay var. Ve albay hayretler içerisinde kaldı. Nasıl teslim olur? Profesör teslim olduğunda onu grubun içerisinde Lisbon adındaki eski komiser sevgilisiyle beraber bağladılar. Böyle ellerinden yukarı. Çok önemli bir sahne. İkisi de bağlı. Ve albay bunları sorguluyor. Altın nerede? Altın nerede? Profesör ne diyor? Bir cümle kullanıyor orada. Diyor ki
Ben batarsam siz de batarsınız. Ben kurtulursam siz de kurtulursunuz. Yani ya beraber batacağız ya beraber kurtulacağız diyor. Yani şunu demeye getiriyor. Ben diyor altınları size bırakmam. Altınları zaten çıkardım dışarı. Yerini ben de bilmiyorum. Ve şu an elinizde bulunan adamlarımın hiçbiri yerini bilmiyor. Bu bir plan gereğiydi diyor. Ve yani bizi öldürseniz de öğrenme ihtimaliniz yok. Hakikaten bilmiyoruz. Ama bu altınları size teslim edecek de değiliz diyor. Fakat sizi de kurtarabilirim diyor. Şimdi o konulara girmeyeyim. Girersem izlemeyenlere çok ayıp olur. Ama dizi hakikaten muhteşem bir finalle bitiyor. Muhteşem bir finalle. İşte orada ikisi de böyle ellerinden tavana bağlanmışlar. Baya baya işkence görüyorlar. Albay bunları zorluyor. Yani tekme yumruk girdi zaten profesöre orada. O sıkıntı hengame içerisinde bir de profesörün en zayıf noktası ne? Yanındaki insanlar. Yani insanların ölmesini istemiyor. Çocukluğundan beri yaşadığı travmalar var. Tamam soygun seviyor, hırsızlık seviyor adam ama aman insan ölmesin. Hiçbir cana zarar gelmesin. Albay da bunu çözdüğü için ne yapıyor? Kamerayı açıyor. Bankanın içerisinde kendi adamları tutsak edilmiş, elleri bağlı. Oradaki İspanya ordusunun askerleri silahları dayıyorlar. 10'a kadar sayıyorum diyor. En son 1'e geldiğim zaman bütün adamlarını öldüreceğim. Altının yerini bana söyleyeceksin. İşte 10, 9, 8, 7, 6 böyle gidiyor. Tam 1'e geldiğinde işte o sırada o sıkıntı anında profesör durmadan bir şeyler söylerken Lisbon komiser olan profesörün de eşi olan Lisbon orada bir cümle söylüyor. Ne diyor Lisbon? Tor Mestre Lazarillo'dan bahsediyor. Tor Mestre Lazarillo nedir? Bir roman. Diyor ki Tor Mestre Lazarillo'yu İngilizler yazmadı diyor. İspanyollar yazdı diyor. Bu bir İspanyol kurnazlığıydı diyor. Aynı şeyi yine yapabiliriz diyor. Yani sana lazım olan ne? Altınları geri getirdim diyeceksin ve yırtacaksın. Bizi öldürürsen ne olur? Beni öldürebilirsin. Profesörü öldürebilirsin. Adamları öldürebilirsin. Bizi öldürdüğün zaman altınların yerini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. O zaman ne olacaksın? Devlet, yöneticiler tarafından reddedileceksin. Bir boş çuval gibi atılacaksın. Belki sen suçlu ilan edileceksin. Evinde, kumanda, batmış olan İspanya ekonomisini izleye izleye emeklilik yıllarını geçireceksin. İstenmeyen ve sevilmeyen adam. Ama sana öyle bir yöntem, plan sunuyoruz. Buna evet dersen sen kazanacaksın. Altınları geri getiren adam olacaksın. Ülkenin kahramanı olacaksın. Biz de kazanacağız. Altınlara kavuşmuş olacağız. Ülke ekonomisi de batmayacak. Çünkü ülke ekonomisinin güvencesi olan bu altınlar, her ülkenin vardır böyle altınları. Türkiye'nin de var. Ve bunlar o ülkenin ekonomisinin güvencesidir. O altınlar kullanılmaz. Hiçbir yere götürülmez, satılmaz. Onunla borç ödenmez. O altın, para sabit durur. Devletin güvencesidir. Eğer o para, o güvence, o altın yoksa devlet çöker, borsa iner. O ülkenin parası çok ciddi değer kaybeder. İşte diyor ki altınlar depoda duracak ama altınlar aynı zamanda bizde olacak. Şimdi dizi izlemeyenler diyecekler yani saçmalıyorsun ya, böyle bir şey nasıl olur? Vallahi kusura bakmayın, detaya girersem dizinin sonunu söylemiş olurum. Onun için girmeyeceğim o konuya. Buna İspanyol kurnazlığı denir. Tormes'i, Lazarillo'yu biz yazdık, İspanyollar yazdı diyor. Şimdi eğer o romanı ve içeriğini, hangi dönemde yazıldığını, o dönemde dünyada nelerin döndüğünü bilmezseniz o cümle bizim için hiçbir şey ifade etmez. Şu an La Casa de Papel'i sonuna kadar izleyip de Tormes'i, Lazarillo'yu bilmeyen varsa aramızda, açık konuşayım, diziyi eksik izlediniz. Dizi yarım kaldı. Taşlar tam yerine oturmadı. O zaman taşlar tam yerine otursun, olayı tam öğreneyim, anlayayım diyorsanız hadi gelin hep beraber o romanın yazıldığı yıllara gidelim. Hangi yıllara? 1556 yılına. 1556. O romanın yazıldığı yıl ve o roman çok önemli bir klasik. Dünya klasiklerinden biri. Dünya üzerinde kesinlikle okunması gereken 1000 kitap arasında gösteriliyor. Bazı uzmanlar ilk 100 kitabın arasına koyuyorlar. Dünya klasikleri. Ve dünya klasikleri içinde bu romanın bir özelliği daha var. Yazarı belli değil. Yazarı yok. Yani 1556 yılında İspanya'da bir adam ya da bir kadın oturdu, bu romanı yazdı. Ve kendi adını üzerine koyamadı. Bakın 19 tane kitap yazmış bir yazar olarak konuşuyorum.
Her kitap o kişinin çocuğu gibidir. Benim normalde 3 tane de çocuğum var. Ama çocuk gibidir o kitap. Ve bir yazarın kitabın üzerine adını yazması çok çok önemlidir. O kitabın bütün sevabı, günahı, her şeyi o yazarla anlaşılır. Yazarı olmayan bir kitap tamamıyla, yani içinde, yani nefes alıyorsunuz, oksijen yok. Oksijensiz nefes almak gibidir. Yemek yiyorsun, midene inmiyor. Bunun gibidir. Anlamı yoktur. Başlıksız bir makale gibidir. Dipnotsuz bir makale gibidir. Olmaz. Ondan dolayı yazar çok önemli. Adam uğraşmış, didilmiş, kitap yazmış, roman. Mükemmel bir roman. Dünyada çığır açmış. Ve öyle bir roman ki bu romanla beraber dünya roman tarzına yeni bir tarz kazandırıldı. Buna pikaresk deniliyor. Pikaresk roman tarzı. Pikaresk ne demek? Pikaresk romanlarda yazar kendisini anlatıyor. Yani bir nevi otobiyografi. Fakat kendisini anlatırken aynı zamanda toplumun dertlerini, tasalarını, sıkıntılarını da anlatıyor. Pikaresk'in kelime anlamından yola çıkarak düzenbaz, hokkabaz, oyunbaz, hırsız, böyle anlamlar da var. Bu ismin temelinde geçen. Fakat bunun sebebi ne? Bunun sebebi yukarıdaki yöneticileri alaya alan, oyuna alan ve onlardan nemalanabilen bir kişi. Yani 1556. Ben çok heyecanlandım. Bu picaresque tarz İspanya'da bu kitapla yayılmazdan evvel yine romanlar var. Nasıl romanlar var? Daha çok böyle tabiat ağırlıklı, çoban hayatı, yeşillikler, kuşlar, böcekler, bir bunları anlatan romanlar var. Bir de zengin ve soyluların hayatlarını anlatan romanlar var. Özendirici, övücü. Hani vardır ya, gökten hep 3 elma düşer. Bu 3 elmayı da tepedekiler yer. Hiç halka nasip olmaz. Pamuk Prenses yer, onu öpen prens yer. Bir de bir zenginin bir başkası yer. Halktan bir tanesi yemez. Elmalardan birini 7 cücelerin yediğini gördünüz mü? Pamuk Prenses'e evlenen 7 cüce var mı? Yok. Yani halk hep ezilsin. Tepedeki soylular malı götürsün. En güzelle o evlensin. En güzel şatoda o kalsın. En güzel ata o binsin. Gariban halk sürünsün. İşte 1556 İspanya'sını size azıcık özetledim. Bugün çocuklarımıza okuduğumuz bütün masallar, Avrupa kökenli masallar, aslında o gün asillerin, soyluların zevkle sefa içinde yaşadığı, halkın ezildiği, vergiler altında, hem de öyle böyle değil ezildiği bir dönemin uydurması olan masallar. O günlerde 2 türlü roman var dedim. Biri bu, biri öbürü. Şövalye kahramanlıkları. İşte ilk kez bir adam ya da bir kadın, kim bilmiyoruz, o kahraman 1556 kalkıyor, bir roman yazıyor. Ve bu romanda kendisini anlatıyor. Çocukluğunu, gençliğini, yaşadıklarını, kimlerin yanında yaşadığını. Ve bu kişi bir şövalye, bir asil, bir soylu, bir zengin değil. Halktan ezilmiş bir kişi. Hatta köle durumuna düşmüş bir kişi. 10 yaşındayken babası ölüyor. Çalışmak durumunda kalıyor. 3 farklı insanın yanında çalışıyor. Bu 3 farklı kişi kim biliyor musunuz? Bir tanesi papaz, din adamı, öbürü şövalye, öbürü de soylu. Yani toplumun en yukarısındaki asil ve soyluların yiyicileri. 1556 çok önemli bir dönem. Neden bu kadar 1556 önemli? Talha Bey dediğiniz duyar gibi oluyorum. 1556 yılında Avrupa'nın bir numaralı adamı Şarlken, İspanya kralı Şarlken, Kutsal Roma İmparatoru Şarlken ağlaya ağlaya tahtı bırakmak zorunda kaldı. Oğlu 2. Filipe'ye İspanya tahtını, erkek kardeşi Ferdinand'a da Viyana tahtını, yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğunu. Onlara bunu yaptıran kimdi? Kanuni Sultan Süleyman. İspanya'da yer yerinden oynuyordu. Halk büyük bir bunalım içerisindeydi. Halbuki bir gün yolunuz İspanya'ya düşerse bir gidin. Şalke'nin Sevilla Sarayı'nı gezin. Sevilla Sarayı'nın duvarlarındaki dev goblenleri inceleyin. Oradaki altın kaplamaları görün. Sevilla Katedrali hemen yanında. Alcazaba'nın dibinde. Katedrale girin. Yani altınları ellerinizle mi sıvadınız? Kürekle mi attınız duvarlara? Ya bu kadar mı altın olur? Yer, gök, her yer altın. Her yer altın. Her yer mücevher. Ya da kalkın gidin Madrid yakınlarındaki Escorial'e gidin. Dev Escorial Manastırı. Adamların mezarlarının bulunduğu yerler. Bu nasıl bir zenginlik? Şarlken'in oğlu 2. Filipe. Madrid şehrini kuran ve İspanya başkent yapan adam. Onun zenginliklerini görün. Onun kurduğu Madrid'de onun kurduğu Madrid Sarayı'nı bir dolaşın.
Derseniz bu nasıl bir zenginlik? Evet. Deli bir zenginlik vardı. Zaten o dönemde Kirli Isabel'in katkılarıyla yeni dünya, Amerika bulunmuş. Şarken özellikle Felipe döneminde Amerika'dan oluk oluk altın yağıyordu. Ya Avrupa'da devalüasyon oldu. O kadar çok altın girdi ki ekonomiye. Yani ne olması lazım? Bolluk olması lazım, bereket olması lazım. Millet gülüp oynaması lazım. Ama bir toplumda, devlette adaletsizlik varsa, sadece bir kesim yiyor, diğer kesimler seyrediyorsa, o ekonomi deli gibi altın da girse olmaz, adam olmaz. Ve 2. Felipe döneminde o kadar zenginliğe rağmen halk sefalet içindeydi. İspanya'nın problemleri yok muydu? Tabii ki vardı. En büyük problemleri Türklerdi. Osmanlı Devleti ve başında müthiş bir kadro vardı. Sadrazamı Sokullu, Padişahı Kanuni, Şeyhülislam'ı Ebu Suud, Kaplanı Deryası Barbaros olan muhteşem bir kadro vardı. Ve bu kadro karşısında hemen her cephede yeniliyorlar ve artık Osmanlı ile hiçbir cephede karşı karşıya gelmek istemiyorlardı. Kanuni o dönemde Avrupa'da, Almanya topraklarında bir papazı ölümüne kışkırtmış ve toplumun zaten sinesinde o gün din adamlarına karşı müthiş bir kin var. Yiyorlar, içiyorlar, zenginlik onlarda, vergiden muaflar ve halkı ve tepedeki kralı bile köle gibi yönetiyorlar. Kim bunlar? O günün kilisesinin babaları. Onlara karşı bir direniş sesi yükselmişti. Nerede? Wittenberg'de bir mahalle papazı Martin Luther Osmanlı ölümüne destekledi ve Luther'in hareketi bütün bir Avrupa'ya yayıldı. Protestanlığa karşı Schalken elindeki sınırsız güçlerle alabildiğine savaşıyordu. Protestanlarla savaş, Müslüman Türklerle Osmanlı ile savaş, denizde onun devamı bağlıları Barbaroslarla savaş, arka arkaya yenilgiler ve bu işin neticesinde ekonomideki sıkıntılar. Halka durmadan ağır vergiler konuluyordu. Vergi üzerine vergi. İlginç bir şekilde soylular, asiller, zenginler ve din adamları vergilerden muaftı. Yani bu ağır vergileri sürünmekte olan halk ödemek zorundaydı. Ödeyemiyordu. Cezası ağırdı. Giyotin vardı, diri diri yakılmak vardı, diri diri gömülmek vardı. Bakın Belçika'nın Gent şehrinde Prensler Avlusu diye bir yer var. Schalken 1500 yılında orada doğmuştur. O avluda doğmuştur. Giderseniz bir gün avlunun iki tarafında Flemence 2 tane taş kitabe göreceksiniz. Ben defalarca gittim. Altında İngilizcesi de var. Oradan da okursunuz. Diyor ki kitabelerde Schalken yani Büyük Karl, Büyük Carlos, Karl de Grabe bu meydanda şu kadar bin kişiyi diri diri gömdü. Şu kadar bin kişiyi diri diri yaktı. Şu kadar bin kişinin başını kestirdi diyor. Sadece Belçika Gent'teki bir avludan bahsediyorum. Ülkenin genelindeki zulümleri anlatmıyorum bile. Kim anlatıyor bu zulümleri? Tormesli Lazarillo anlatıyor. Yazık garibim ya. 1556 yılında oturmuş. Romanı yazmış. Kendisini anlatmış. Demiş ki bir tane şövalyeye çalışan olarak girmiş. Şövalye o kadar ipsiz sapsız bir adam ki yiyecek, ekmek alacak parası yok şövalye ama adı şövalye. Ama yanında bir sürü insan çalıştırıyor. Hepsini dilendiriyormuş. Dileniyordum diyor. Normalde önceden diyor kendi ekmeğim için çalışıyordum. Şövalyenin yanına girdim. Bu kez şövalyenin ekmeği için de çalışmaya başladım diyor. Yani bir kişi için çalışırken bir anda 2 kişi için çalışmaya başladım diyor. Lazarillo. Daha sonra bir papazın yanına giriyor. Neler anlatıyor neler. Papazların çok özür dilerim. Evli kadınlarla ilişkileri. Bak kendi karısı değil ha. Başkasıyla evli kadınlarla ilişkileri. Fuhuş yuvası olan kiliseler. Çaldıkları, çırptıkları paralar. Halk ezilirken halkın başına ona nasihat edip o yaptığı nasihatların ucundan bucağından hiç kendine nasihat almayıp tamamen dinsiz bir hayat süren din adamları. Lüks içinde yaşayan soylular, asiller. Lazarillo bunların hepsini yazıyor. Yani yazıyor derken Lazarillo yazan kişi değil. Romanın kahramanı. Ve romanın kahramanı, asıl kahramanı bence yazan yazar. Kendi adını bile koyamıyor. Çünkü kendi adını koymuş olursa Engizisyon mahkemelerine düşer ve diri diri yakılır toplumun önünde. Sonra ne oluyor? Bu roman bir tutuyor mu? Öyle böyle değil. Öyle böyle. Bütün İspanya yayılıyor.
Kral. Kral kim? İkinci Filipe. Şarken'in oğlu. Deliriyor. Kilise papazları. Ya İspanya tarihinde, Avrupa tarihinde ilk kez bir kitap yazılmış. İlk kez bir kitap kralı taşlıyor. İlk kez bir kitap kral çıplak diyor. Din adamlarını taşlıyor. Bu din adamların böyle vaazlar verdiğine bakmayın. Bunların dinle alakası yok diyor. Bunlar topladıkları paraları sizden ahiret adına topluyorlar, kendileri yiyorlar diyor. Sonra soylular, asillerden bahsediyor. Siz onlara destek vermeseniz bunların ne soyluluğu, ne asili, ne zenginliği kalmaz diyor. Ve Avrupa tarihinde ilk kez böyle bir kitap yazılıyor. Deli gibi kitabı yazan adam arıyorlar. Bulamıyorlar. Tabi bulamayınca kitabın önünü kesmeye çalışıyorlar. Bütün ülkeye yayılmış. Kesemiyorlar. Akarsuyun önünü kesemiyorsanız yolunu değiştirirsiniz. Onlar da bunu yapıyorlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Koca Filipe, İspanya kralı, din adamlarıyla bir araya gelip çaresizlik içinde kitap alıyorlar, sansürlüyorlar. Kralı, soyluları, din adamlarını kötüleyen, onların bütün çirkefliklerini ortaya döken kısımları sansürleyip söküp atıyorlar. Ve gıcır gıcır, yani kitabın eleştirel kısımlarının hiç olmadığı hale yeniden basıyorlar ve piyasaya öyle veriyorlar. Ama tabii bugün sansürlenmemiş orijinal metni dört bir yanda bulup tabii ki okuyabilirsiniz. Uzun lafın kısası, İspanya hakikaten o günlerde öyle miydi? Öyleydi. Şarken çok büyük bir güçtü. Şarken, Kutsal Roma Germen İmparatoru. Anneannesinin ektiği tohumlar onun döneminde çimlenmiş. İspanya, Almanya, Avusturya, Güney İngiltere, Kuzey İtalya, bütün bir Avrupa tek çatı altında toplanmıştı. Ve böyle büyük bir imparatorluk söz konusuydu. Bütün Avrupa'nın ordularını tek bir adam yönetiyordu. Ama nihayetinde halkı yine mutsuzdu. Din adamları mutsuzdu. Kendisi de mutsuzdu. Tahtı ağlaya ağlaya kendi isteğiyle oğlu ve kardeşine bıraktı. Bunların hepsi neden oldu? Bunların hepsi zenginliği halkla paylaşmamaktan oldu. Adaletsizlikten oldu. Kanuni Sultan Süleyman onun hasmıydı. Kanuni karşısında çok büyük bir güçtü. Ben hep gruplara sorarım. 600 yıllık Osmanlı tarihinde Osmanlı'nın düşmanlarının en güçlü olduğu dönem hangi dönemdir? Hemen millet atlar. Son dönem tabii ki derler. İşte Abdülhamit Han dönemi, Abdülaziz Han dönemi, Mehmet Reşat Sultan Vahdettin dönemi. Hayır. Düşmanın 600 yıllık Osmanlı'da en güçlü olduğu dönem Kanuni dönemidir. Şarken ve 2. Filipe dönemidir. Filipe, Amerika sömürgelerinde öyle dev bir donanma hazırladı. O donanmayı niye hazırlıyor? Başta Preveze Savaşı'nda babası yenilgiye uğruyor. Cerbe Savaşı'nda da kendisi yenilgiye uğruyor. Turgut Reis onun İspanya'nın o dev donanmasını yok ediyor Cerbe'de. Cerbe Tunus önlerinde bir ada. Bunun üzerine Amerika sömürgelerinde öyle dev bir donanma hazırlıyor. O donanmayla önce Hollanda donanmasını yok ediyor. Hollanda'yı avucuna alıyor ki Hollanda'da o günlerde müthiş bir protestan ayaklanması var. Esir ediyor. Ve sonra o donanmayla İnebahçe Deniz Savaşı'nı kazanıyor. Osmanlı'yı yeniyor. Kendisini Mesih gibi görmeye başlıyor. Göklerden gelmiş Allah'ın görevlisiyim ben demeye başlıyor. Ya yağıyor para, altın yağıyor. Sevilla limanına bir gün gidin İspanya'nın. Limanın kenarında bir kule var. Kulenin adı Altın Kule. Amerika'dan gelen donanma, Felipe'nin gemileri oraya yanaştığında o kadar çok altın indiriyorlar ki. Kimin altınları bunlar? Zavallı Kızılderililerin altınları. Ve o altınlar bunları kurtarmıyor. Arkasından İngiltere'ye saldırmaya kalkıyor. İngiltere'yi avucuma alacağım diyor. İngiltere donanması gizliden gizliye aynı gemilerden yaptırmış. Filipe'ye müthiş bir yenilgi yaşatıyor. Aynı anda Sokul Mehmet Paşa dev bir donanma hazırlamış. Sokul da o donanmayı Kılıç Ali Paşa ile Akdeniz'e çıkarıyor. Onlar da oradan vuruyor. Filipe zirvelerden bir anda yere çakılıyor. Onun için ben çok zenginim, ben çok soyluyum. Benim anam şu, benim babam bu, geçmişim bu. Aman ben şöyle alkış alıyorum. Ben şöyle yakışıklıyım, güzelim. Benim şöyle birikimlerim var. Benim sırtım yere gelmez. Hiç kimse bunu demesin. Hiç kimse. Tarih şahittir ki tarihte nice güçlü insanlar sadece kendilerini düşünmüşler ve çok hızlı yere çakılmışlardır. İkinci Filipe öyle bir çakılıyor ki. Neden? Çünkü 2. Filipe Madrid'de sadece kendisi için içine yüzlerce insanın sığabileceği bir saray yaptırırken kendisi için
koskoca Kanuni o devasa Topkapı Sarayı'nın en küçük odasında yaşıyordu. Has oda. Avuç kadar bir odadır. Çoğumuzun evinin en küçük odası kadar bir odadır. Orada yaşıyordu ama Schalken'de, Filipe'de onun önünde eğilmek durumunda kalıyordu. Büyüklük buydu. Zenginliği kendi insanınla paylaşabilmek. Gelelim La Casa de Papel'e. Dizinin o tam son bölümünün son dakikalarında ağızdan çıkan sözler. İspanyol kurnazlığı dedi Lisbon. Tornes Lazarillo. Bunu İngilizler değil, İspanyollar biz yazdık. Aynı kurnazlığı yine yapabiliriz dedi. Yapabiliriz, sen de biz de mutlu olabiliriz. Yani zaten dizide işlenen konu biraz da İspanya hükümetinin o gün toplumda meydana getirdiği sıkıntılar, İspanya halkının ezilmişliği ve buna karşı bir dik duruş. Bununla alakalı konular işleniyor. Mahrumiyetler içerisinde, sıkıntılar içerisinde bir adamın çıkması, bir roman yazması ve bu romanla bütün ülkenin sıkıntılarına, dertlerine tercüman olması ve bütün bir ülkenin, sadece o gün değil, 2020'lerin ezilmişlerinin bile sesi soluğu olup insanların bu romanı böyle bir dizide hem de dizinin son dakikalarında seslendirebiliyor olması hakikaten çok ilginçti. Tarih bir ibretler vesikasıdır. İbret alınmazsa hiçbir işe yaramaz. Masaldan öteye geçmez. La Casa de Papel'de beni etkileyen ikinci sahnede yine son 5 bölümde cereyan etti. Profesör bütün bir ekibi İspanya Merkez Bankası'nda yakalanınca, tutsak hale getirilince bizzat özgürken, kaçabilecekken bizzat kalktı gitti. Teslim oluyorum dedi. Benim ekibim yakalanmışsa benim özgürlüğüm söz konusu bile olamaz. Ben onlarla beraberim. Onlar ne yaşayacaksa ben de aynısını yaşayacağım dedi. İşte gerçek liderlik budur, biliyor musunuz? Gerçek liderler her zaman yanında olan, kendisine destek verenlerle bir ve beraber olurlar. Anca beraber, kanca beraber. Hani güçlüyken, zenginken beraberiz, sıkıntı var, hop ben kaçtım. Yok böyle bir şey. Tarih kaçan liderlerle doludur. Grubunu, çevresini, ülkesini, insanını satmayan liderlerle de doludur. Ben size sabaha kadar anlatırım bunları. O kadar çok örnek var ki. Mesela 1. Murat ve Osmanlı orduları Edirne'yi kuşatmıştır. Ve kuşattığı gece o gün Doğu Roma İmparatoru'nun Edirne yöneticisi şehri terk etmiştir. Sabah Edirne halkı kalkar bakar, yönetici gitmiş. Yalnız başına dımdızlak kalmışlar. Osmanlı kuşatması var. Ne yaparlar? Düşünürler. Yolda İstanbul'dan buraya gelene kadar, yolda Rumeli topraklarında gelirken onlara ait bir üzüm bağından bir üzüm salkımı koparmamışlar. Koparanlar da yerine para asmış. O zaman bunlara kapıyı açalım. Zaten tepemizdeki bizi sattı derler ve kapıyı açarlar. Kanuni Viyana'yı kuşattığında normalde şehirde Ferdinand vardı, Schalke'nin erkek kardeşi. Ne yapmıştır? Satmıştır. Kendi başkentini, şehrini, insanlarını kaçmıştır. Kanuni 2 aylık kuşatmanın sonunda Ferdinand'ın şehirde olmadığını, kaçtığını net anlayınca kuşatmayı kaldırır. Sultan Süleyman Viyana için kuşatmamıştır ki, Ferdinand için kuşatmıştır şehri aslında. Kendi insanın yanında olmamak, zenginlik, refah döneminde o insanları yanına alıp sömürmek, sıkıntı yaşadığın anda hemen satıp gitmek. Tarih bir yığın Afrika diktatörünü anlatır. Halkını deli gibi sömüren, ayağa kayacağı zaman parayı pulu toplayıp kaçanlar. Bunlar hiçbir zaman gerçek liderler değildirler. Ve tarih onları hep lanetle anmıştır ve ana gelecektir. Ama gerçek liderler toplumlarını bırakmazlar. Size gerçek bir lider söyleyeyim mi? Eyyubi devletinin son hükümdarı Muhammed Kamil. Silvan yani Meyyâ Farik'in Moğol kuşatması altında kaldığında 2,5 sene boyunca, kuşatma başladığında şehirde 80 binin üzerinde insan varken kuşatmanın son günlerinde şehirde sadece birkaç bin kişi kalmıştır. Muhammed Kamil o şehri terk etmemiştir. Halbuki şehirden tahliye tünelleri var. İstediği anda çıkıp gidebilirdi. Kurtulabilirdi. Son ana kadar kalmıştır. Şehir düştüğünde Hülagü'nün komutanları onu esir edecek. Hülagü'nün başkentine götürecek. Hülagü onun vücudundan her gün bir parça et kesip ona yedirerek onu öyle öldürecektir. Affedersiniz. Ama o son ana kadar şehri terk etmemiştir. Hep beraberiz demiştir. Kendi grubunu, hitap ettiği kitleyi satmayan, hep onlarla beraber olan en büyük lider de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
Düşünsenize. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ve hicret ederken başkası olsa önce kendisi gider. Başkası olsa ekibini gönderirken kendisini koruyabilecek en baba adamları yanında saklar. Kim onlar? Hazreti Hamza, Hazreti Ömer. Alırsın 2 tane yanına onları. Hadi bir tane müşrik yanına gelebiliyorsa gelsin. Orduyla hicret edersin. Öyle bir şey yapmadı. Hepsini gönderdi. Hepsini gönderdi. Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i hepsini. Kendisi kaldı. Yanında bir tek Hazreti Ebubekir'i bıraktı. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah ben de gideyim mi dedi. Sen kal ya Ebubekir dedi. Ve onunla yol arkadaşı oldular. Gerçek liderler böyledir. Son ana kadar dururlar. Ali İzzet Begoviç bir savaş verdi. Son ana kadar orada kaldı. O tünelden defalarca girdi çıktı. Ama hiçbir zaman toplumunu terk etmedi. Medine'ye giden en son kişi kendisi olmuştur. Kendisine inanan herkesi göndermiştir. Yatağına kendi yeğeni ciğerparesi Hazreti Ali'yi yatırmıştır. Ve Hazreti Ebubekir'le yola çıkmıştır. Kapıda suikastçılar bekliyordu, öldürmek istiyorlardı. Üzerine binlerce deve ödül konuldu. Yolda bulup öldürmek için peşine ne gruplar çıktı. Bütün bu tehlikeleri göze aldı. Niye? Bana bağlı, bana inanan herkes kurtulsun. En son bu şehirden ben çıkacağım diyebilmek. Herkes kendine baksın. Aslında hepimiz lideriz biliyorsunuz değil mi? İşte anne babalar çocuklarının lideri. Ya da ailenin yöneticisi, evin beyleri. Fabrikaların patronları, belediye başkanları, valiler, milletvekilleri. Hepimiz bir toplumun lideriyiz. Tarikat liderleri, cemaat liderleri, oba liderleri. Etrafımız liderden geçilmiyor. Herkes baksın kendisine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicretindeki tavrını bir düşünün. Biz acaba hangisi gibi olurduk? Ferdinand gibi Kanuni Viyana'ya gelirken mi kaçardık? Yoksa Muhammed Kamil gibi Hülagü'nün orduları kuşattığı halde son ana kadar o şehirde kalıp bu şehirden ancak benim cesedim çıkar deyip müdafaa eden mi olurduk? Yatağına Hazreti Ali'yi yatırıp bütün bağlılarını gönderip Mekke gibi müşriklerin onu öldürmek için diş gıcırtatanların arasında en son kalan kişi biz mi olurduk? Bir kıyas yapalım ve kendi kıymetimizi öğrenmeye çalışalım.